Herkese merhaba arkadaşlar. Haftalık kapanışa doğru giderken piyasalarda önemli gündemlerimiz var. Trump'ın kahvaltısından başlayıp akşam yemeğine varıncaya kadar, oradan da Avrupa'dan gelen verilere varıncaya kadar birçok haber akışı ve bunların piyasaya etkileri var. Bunlardan bahsedeceğiz bugün. Öncelikle Trump kahvaltıda yine domuz pastırmalı omletini yedi ama bu sefer yalnız değildi. Cumhuriyetçi senatörlerle kahvaltı yaptı. Domuz pastırmalı yumurtasından bir parça kopardıktan sonra konuşmaya başladı Trump ve son yerel seçimlerdeki başarısızlığa vurgu yaptı. Bu başarısızlığın Cumhuriyetçiler için iyi olmadığını ama bu konuda gerekeni yapacaklarını söyledi. Sonra arkasından bir yudum Americano içtikten sonra sözlerine devam etti Trump. Özellikle ekonomik gündem öne çıkarılmalı mesajlarını verdi. En azından bu noktada bu bizim için iyi. Trump'ın bu dönem içerisinde odak noktası ekonomi olacak. Çünkü akşamki Miami konuşmasında da benzer çıkarımlar vardı. "Ey Fed sen kimsin ya?" gibi cümleler kurdu. "Kimsin sen?" dedi. "Sana rağmen biz bu ekonomiyi ayakta tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz." dedi. Yani neşeli ve keyifli tavırları öne çıksa da canını sıkan gelişmeler de vardı ki bu gelişmeler arasında New York Belediye Başkanı onun istediği aday olmadı. Müstakbel New York Belediye Başkanı Müslüman ve aşırı sol görüşte olan biri seçilmesi onun canını hayli sıktı. Hatta şu anda müstakbel New York Belediye Başkanı'nın açıklarını aramakla meşguller. Tabi burada çıkartabileceğimiz bir sürü mesaj var aslında ama burada bizi ilgilendiren şey ise son videoda da değinmiştim. Trump halktan gelen desteğini kaybetmeye başladı ve kaybetmeye de devam edecek gibi görünüyor. Önceki günkü seçimler bunun bir göstergesi. Trump'ın desteklediği 3 adayın 3'ü de kaybetti. Desteklemediği adaylar rekor oy aldı. Yani açık bir şekilde Trump'a mesaj verildi ama o mesajı alır mı? Buna çok emin değiliz. Yüksek seviye narsist kişilikli bir adam ve Amerikan tarihinin tarihte görülmemiş enteresan bir başkanlık dönemini geçiren bir adam aynı zamanda. Bu arada sohbeti şöyle bir balla kesip sizlerden beğeni ve yorum ricasında bulunmak istiyorum. Konumuz her zamanki gibi YouTube algoritmaları ve aleyhimizde çalışanlar. Sizlerin yaptığı beğeni ve yorumlar benim için çok büyük bir destek. Sizden bunu tekrar ve tekrar rica ediyorum. Desteklerini esirgemeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim dostlar. Şimdi ABD tarafına devam edecek olursak özetle durum şu. ABD tarafında, Amerika tarafında kapanma devam ediyor ve bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Trump'ın ise hem ekonomiyi hem de borsaları yükselme gayretinde olduğunu satır arasındaki mesajlardan çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ama yine aynı noktada ona güvenmeyen yatırımcılar da altına doğru yeniden mail etmeye başladılar. Ve bu noktada Trump'ın yeni kumarı ise şu. Kaybettiği bir destek olduğunu açık bir şekilde gördü. Bu desteği kazanmak için ekonomiyi daha yukarıya, borsaları daha yukarıya, piyasaları daha yukarıya taşımak gerekli ve o bunun için gereken her şeyi yapacak. Önümüzdeki hafta içerisinde önemli haberler, çok önemli haber akışları arka arkaya gelecek. Bu nokta da çok önemli. Amerika'dan enflasyon verileri gelecek. Amerika'dan üretici enflasyon verileri gelecek. Fed tutanakları gelecek. Avrupa'dan yine haberler gelecek. Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları olacak. Yine aynı periyot içerisinde G20 liderler zirvesi de var. Epeyce hareketli, hararetli bir haftanın startını fiilen vermiş olacağız. Bu arada Avrupa'da demişken Euro bölgesinin de üretici enflasyon verileri geldi. Eylül'de aylık bazda %0.1 azalma söz konusu burada. Geçen yılın aynı dönemine göre %0.2'lik bir düşüş var. Beklentilerden daha iyi gelen bir veri söz konusu. Veriler aslında enflasyon bağlamında Avrupa'da güzel. Amerika'da da beklentiler dahilinde gidiyor ve Trump'ın kumarı dediğimiz noktada Amerikan hükümeti kapalıyken Trump benim gördüğüm sadece iyi gelebilecek olan verilerin açıklanmasına müsaade ediyor Trump. Yani ödenekleri ona göre sağlıyor. Parasını verirse, ödeneklerini, maaşlarını sağlarsa o açıklamalar yapılıyor. Önümüzdeki hafta içerisinde de pozitif haberlerin piyasaya damga vurması yine muhtemel bir seçenek olacak. Şimdi bunları konuşmaya, piyasaları incelerken, teknik grafiklere bakarken devam edelim. Öncelikle dolar endeksi grafiğinde şunu göstermek isterim. Amerikan dolarının gelişmiş ülke para birimlerine karşı değerini gösteren bu endekste benim bulut indikatörüne temas ettiği, direnç bölgeye geldiği bir alan içerisindeyiz. Bunun anlamı benim gözümde şu. Buradan tepki alıp tekrar aşağı doğru gitmesi
gelmesi söz konusu ve bu ihtimal dahilinde de piyasaların yeniden rahatlama imkanı bulması söz konusu. Yani altının mesela yükselişlerini bu bölgeler itibariyle başlatması bana göre çok muhtemel bir senaryo. Bakınız günlük grafikte benim takip ettiğim alanda altında çok net söylemlerim vardı. Çok net bir dip alan vurgusu yaptım 3900'lü bölgeler itibariyle ve altındaki toparlanmayı bu bölgede gördük ki ben bunu 4168 dolar seviyesi kırılması itibariyle işaret ettim. Alt destek burasıdır. Burada da yeni değerlendirme yapılmalıdır ki geçen hafta boyunca bu söylemlerimi tekrar ettim. Bu hafta boyunca altın alınabilir, altın değerlendirmesi yapılabilir dedim. Artık yeni haftadayız. Benzer yorumlar içerisinde değilim ama o seviyelerden de çok uzaklaşmış durumda hala değil altın. Yani altın hala alınabilir mi sorusuna cevap vermek istediğimizde evet altın hala alınabilir seviyelerdedir bana göre. Yarın öbür gün altındaki fiyat toparlanması şu şekilde gerçekleştiğinde 4168 dolar seviyelerine geldiğinde muhtemelen altın alınmaz, altın satılır vesaire yorumları yapanlar tam bu bölgeye geldiğinde artık buradan altın alabilirsiniz yorumları yapacaklardır. Önemli olan zaten altında potansiyel dip seviyeyi yakalayabilmek. Bizim için kısa vade zaman diliminde gördük ki potansiyel bir dip seviyeyi yakaladık. Çünkü işaret ettiğim alandan altın tepki aldı ve toparlanma bu bölge içerisinde devam ediyor. Benzer durum altının gram tarafında da var. Bakınız gram altına baktığımızda 5300 TL benim çok uzun süre önce işaret ettiğim seviyeydi. Buradan tepki aldı. 5400 seviyelerinde gezen bir altın var. Makassız fiyatlar bu şekilde. Çarşıda pazarda 5700 bölgesinde olan bir gram altın olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine söyleyeceğim şey şu ki altın dip alandan yukarıya doğru toparlanmaya başladı ve hala altın ucuz durumda. Çünkü bu trendlerin devamında altın daha yükseklere gittiği hareketleri bize gösterecek. En azından nacizane benim şahsi fikrim bu şekilde. Ve benzer bakışa gümüş tarafında da sahibim. Hem geçen hafta hem bu haftaki yaptığı hareketler nedeniyle her ikisinde de trend bozulumları gerçekleşmemiş, kaliteli bir destek seviyesi testleri gerçekleşmiş şeklinde okuyorum. Bakın gümüşün ons tarafında 46.14 bölgelerinden tepki aldıktan sonra 48.75'lere geldiği hareketi ikinci defa gösteriyor. Şuradan baktığımızda gümüşün yaptığı hareket %5 seviyesinde. Kısa vadeli bakışta da gayet güzel bir oran ama benim onlardan beklediğim hem altından hem gümüşten beklediğim bu kısa döngülü tepkiler değil bir süre sonra yeniden yükselişleri başlattığı hareketler olacak. Teyitler dediğim gibi üst dirençler aşıldığında gerçekleşecek. 50.65 dolar seviyesini gümüş aştığında yükseliş bölgesine yeniden dönmüş olacak. Aynı durum altının ons tarafında da geçerli. 4168 dolar seviyesini aştığında yükseliş trendi bölgesine yeniden dönmüş olacak. Gümüşün TL tarafında da ekleyecek çok büyük bir değişkenlik yok. 62 seviyesinin üstüne çıkmış. 66 bölgelerine gelmiş durumda. Halihazırda altından daha agresif bir yukarıya doğru gidiş gösterdiği için şu anda bu haftaki süreç içerisinde artık gümüşün yerine altının daha ucuz olduğunu söylemek daha mümkün benim için. Global trende baktığımızda Amerikan Nasdaq'ta 4 saatliklerde trendlerde zayıflamalar gösterse de günlük periyottaki grafiklerde bir bozulma göstermedi. Bu trendin Mayıs dönemi itibariyle devam ettiriyor Amerikan borsa tarafı. Hem Nasdaq'ta hem S&P'de yükseliş ivmesinde herhangi bir bozulma olmuş durumda değil. Burada 25.370 seviyesi Nasdaq 100 için vadeli tarafta destek işlevini sürdürmeye devam ediyor. S&P 500'de ise 6697 bölgesi artık destek seviyesi olarak burada görülebilir, takip edilebilir diyebiliriz. Bu seviyelere yakın bir alanda ve bu seviyeleri korumaya devam ettiği sürece hem Amerikan piyasasında hem de global piyasalarda tersine bir gidişi bu alan içerisinde konuşamayız. Konuşabileceğimiz yerler var mı derseniz var. Kripto para piyasasında trendlerde ciddi anlamda zayıflama var ama yine de oradaki güven oyumu global trendin sağlıklı olması nedeniyle geri çekmiş durumda hala değilim. Birazdan oraya da bakacağız. Borsa İstanbul'da da haftalık grafikte şunu göstermek isterim. Bakın 256 dolar seviyesini Borsa İstanbul aşmaya meylettiği bir gün içerisindeyiz. Bugün yarın bu seviyeyi korumaya devam ettiği sürece Borsa İstanbul'da yeniden yukarıya doğru hareketin bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Borsa İstanbul yatırımcıları adına bugün yarın dolar bazında bu seviyeyi takip etmeliler. TL olarak da kabaca şu anda bulunduğu 10.867 seviyesi diyelim. 10.867 seviyesini bugün yarın korursa yukarıya doğru yeni bir atak göstermesi Borsa İstanbul'un gayet mümkün. Buradaki 11.590 seviyelerinin üzerine doğru bir hareket gösterebilir. Çünkü global trend hala sağlıklı bir yapı içerisinde ama Borsa İstanbul'da benim değerlendirmek istediğim bir hisse yok. Önümüzdeki dönem içerisinde olursa bunu muhakkak ki konuşacağız.
konuşuruz. Ama yatırımcılar illaki bu seviyeleri benden duymak istiyor. Onlar için bu destekleri ben de paylaşmaya çalışıyorum. Bu arada bu videonun sponsoru Midas'a teşekkür ederim. Blokesiz staking özelliğini hayata geçirmişler. Ethereum'da, Solana'da ve Tether'de bakiye tutan kullanıcılar günlük olarak burada ödüller kazanabiliyor ve kullanıcılar bakiyelerini herhangi bir kilitleme yapmadan bunu gerçekleştirebiliyor. Riski olmayan bir pasif gelir modeli bu. Yani hiçbir şey yapmadan bakiyenin hesapta tutulmasıyla ertesi gün staking geliri burada hesaba yatırılıyor. İşin güvenlik tarafında ise yerli mevzuatlara tam bir uyum sağlayan bir platform bu. Dileyenler için, isteyenler için video altında açıklama kısmında detayları sizlere bırakıyorum. Bir göz atabilirsiniz derim dostlar. Şimdi kripto para piyasası tarafına geldiğimizde Bitcoin'deki güncel görünüme baktığımızda son yaptığı hareketler içerisinde 98.132 seviyesi alt destekti ve 104.000 dolar direnç bölgesiydi. Bu alan içerisindeki hareketlerini gördük, izledik. Burada artık 104.000 seviyesi üzerinde bugün, yarın kapanışların gelmesi lazım. Genel piyasalarda haftalık kapanışlar yapılırken Bitcoin'de düşen trendi kırdığını ancak bu şekilde ispat edebilir. Üst alana tırmanması lazım ki altcoin'lerdeki coşkuyu artırabilsin. Takip edilecek çok basit eşikler içerisindeyiz. Bugün, yarın ve hafta sonunda bu seviyeleri takip edeceğiz. Trump'ın bu süreç içerisinde anlattığım kumarı dediğim konu tüm piyasaları ilgilendiriyor. Önümüzdeki hafta ciddi şekilde piyasaları yine sallayacak Trump. Hem yaptığı açıklamalar hem piyasaya servis edecekleri veriler yine piyasaları sallayacak ama bu sefer piyasalarda yukarıya doğru bir gidişi gösterebileceklerini düşünüyorum. Hani trend anlamında Bitcoin'in sağlıklı trendini kaybetmesi 113.500 bölgelerine tekabül ediyor. Şimdi şunu da sorabilirsiniz. Bitcoin pozitif bir alanda mı hala dediğimizde elbette pozitif bir alanda değil. 113.500 seviyesi altında kaldıkça pozitif bir alanda olduğunu da iddia edemeyeceğiz. Ama en azından kısa vadeli döngü içerisinde buralara doğru bir hareket yeniden gelmeli düşüncesindeyim. Bu hareket geldiğinde burada yeniden tutunmaya devam edip edemediğini tartışacağız. Yukarı yönlü trendin devamını konuşacağız. Ama şu anda benim ilk odaklandığım şey benim işaretlediğim seviyelerde, benim indikatörlerimde 113.500'lere doğru Bitcoin'in yeniden dönmesi gibi bir beklentim var. Ethereum tarafında mesela benim takip ettiğim eşiklerin altına iğnelerin gelmesi beni bu noktada rahatsız etti. Benzer durumu XRP'de görmedik ama Ethereum'da gördük. Altcoin'lerden daha fazla etkilendiği birkaç günlük bir süreç geçirdi Ethereum. Ekstra baskılar vardı Ethereum'da. Kurumsal yatırımcı çok ilgi gösteriyor vesaire dediğimiz ortamda bile Ethereum ciddi satış baskılarıyla karşı karşıya kalıyor. Ve Bitcoin'in biraz daha toparlanır diyebileceğimiz süreç içerisinde Ethereum'un da 4.000 dolar seviyesi üstüne doğru yeniden bir hareketlenme gösterebileceğini düşünüyorum. Bulut bölgesinden aykırılaştığı bölgeler sonrasında muhakkak bu testler gerçekleşebiliyor. 4.000 dolar üzerine 4.200'lere doğru giden hareketlerini umarım önümüzdeki günler içerisinde, önümüzdeki 3-5 günlük zaman dilimi içerisinde yatırımcılar görüp biraz nefes alma imkanı bulur. XRP için de aynı şeyleri söyleyeceğim ama XRP biraz daha güçlü. Bakın son yapılan anlaşmalar çerçevesinde Ripple şirketi 40 milyar dolarlık bir değerleme ile 500 milyon dolarlık bir yatırım aldığını duyurdu. Ripple şirketine olan güvenin daha fazla arttığını gördük. Bunun fiyata elbette yansımasını kısa vade zaman diliminde görmek zor ama köklü, kaliteli bir şirket. Benim uzun zamandır anlattığım, uzun zamandır güvendiğim altcoin'lerin en başlarında, en başında hatta gelen bir coin XRP ve bu yatırım alma sürecinin XRP'ye yararı nedir dediğimizde aslında rüzgar olarak bir yararı var. Çünkü yatırım Ripple şirketine yapılıyor. XRP'ye yapılmıyor. Ama muhakkak ki XRP de burada bu güvenin ve bu hype'ın getirdiği rüzgar ile daha fazla toparlanma imkanlarını bulabilir ki 2.20 seviyesi benim önemsediğim kaliteli bir destek alandı. Yeşil olarak işaretlediğim alan XRP için iyi çalıştı. Demirbaşlardaki odağı artırmanın önemini zaten size anlattım. Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana gibi en baştaki, en top seviyedeki altcoin'lere odaklanmak sizi maksimum risklerden, maksimum zararlardan yine koruyacaktır. Çünkü küçük altcoin'lere doğru bir yönelim maalesef ki hala yok. Ama demirbaş altcoin'lerde de biz istediklerimizi alabildik mi dediğimizde alamadık elbette. Altcoin'lerin hepsini şu anda tekrar göstermeyeceğim. Çünkü son paylaştığım video sonrasında büyük değişkenlikler yok. Hatta fiyatlar hemen hemen aynı seviyelerde. Ama Bitcoin dominansındaki şu durumu göstermek isterim. Bakın dominansta haftalık grafikte kırmızı bulut yandıktan sonra o bulut seviyesine geldiği bir hareket gösterdi. Bu bizim için neden önemli? Kısa vade zaman dilimi içerisinde buradan aşağıya doğru yeniden bir süzülmenin başlaması, altcoin'lerde yeniden yükselişleri net bir şekilde önümüze çıkaracak olan grafiklerden biri bu. Bakın bu söylediğim
dediğim seviyeyi unutmayın. Tam olarak oradayız. %60.90 seviyesinin dibindeyiz. Burası test edildi. Günlükte daha net gösteriyorum bakın. Daha önce burada 11 Ekim'de test edilmişti. Dün ve önceki gün bu seviye yine test edildi ve burayı aşamadı Bitcoin dominansı. Buradan aşağıya süzülmenin devam etmesi çok önemli. Günlük grafikte de şundan bahsettim. Bakın şu yeşil bulutun oluşması itibariyle demirbaşlarda en büyüklerde olmak daha mantıklı bir seçenek. Çünkü Bitcoin dominansı yükselen bir alan içerisine girdi. O yükselen bir alan içerisine girdiğinde para Bitcoin'e ağırlıkla akar. Altcoin'lerde yapılabilecek şey ise en top seviyedeki altcoin'lere odaklanmak, portföyü oralara doğru kaydırmak daha mantıklı seçenekler olacaktır. Ama önümüzdeki süreç içerisinde şu trendde aşağı doğru hareket geldiğinde, bulut altına indiğinde küçük altcoin'lerin güvenle satın alınabileceği bir trendi konuşabiliriz. Ama o trend şu an önümüzde, karşımızda değil. Genel olarak toparlayacak olursak piyasa beklentilerimde takip ettiğim trendlerde benim için büyük değişkenlikler yok. Kripto para piyasası mevcut trendinde yara alsa da global taraftaki sağlıklı gidişten dolayı burada da toparlanma bana göre devam etmeli. Bir süre sonra burada alacağımız yeni aksiyonlar olursa, satışlar yapıp kenara çekileceksek ya da bu trendleri burada bitirelim diyeceksek bunları da muhakkak ki konuşuruz. YouTube katıl sohbetlerine de muhakkak iştirak etmenizi öneriyorum dostlar. Bunların dışında ilave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.